Evet, Blizzard Midnight'ın bir hikayesi olduğunu hatırlamış olacak ki geçen hafta yayınlanan Zalatat sinematinin ardından bu sefer de Midnight'ın ana karakterlerinden olacak olan Lady Liadrin için çok başarılı bir çizgi film yayınladılar. Demek ki kahraman kısmı için yeni standardımız bu. O zaman gelin daha uzatmadan bir sürü detay ve sembolizm içeren sinematiği incelerken aslında bu bahaneyle Lady Liadrin'in hikayesini de Midnight'tan önce bu kanalda anlatmış olalım. You see, the Sunwell is a font of energy, full of power that has sustained our people for thousands of years. So it must be protected, and we ask for the light's blessings to keep it safe. Sinematik yine yeniden Sunwell yani Güneş Kuyusu'nun öneminin bize hatırlatılmasıyla başlıyor. Kuyunun Coral elfleri için kutsal olmaktan öte aslında damarlarında akan kan kadar önemli olduğu ve ne olursa olsun korunması gerektiği. The Sunwell will not fall. Not while I draw breath. Liadrin'in kuyu ile bu kadar kişisel bir bağ olmasının sebebi belki de ışıktan öte çocukluğundan beri gelen o hayranlığıdır. Ayrıca Liadrin'le ilgili bu aşamada bir son detay olarak evlatlık olduğunu belirtelim ve çocuk Liadrin çok sevimli. Ama o gülümseme yıllar sonra çok ağır bir şekilde solacaktı maalesef. Father, what is the light? Well, my darling Liadrin, I will tell you what I believe. Ya ben açıkçası WoW'un kendi çizgi filmsi tarzını ve oyuncu sinematiklerini o gerçekçi CGI sinematikleri tercih eden biri olarak önce Alier'e şimdi de bu çok sevdim. Tabii kişisel tercih. Yani ben gerçekçiliği en azından Warcraft özelinde o kadar takılmıyorum. Çünkü aslında oyunu bozduğunu, özellikle karakterleri bozduğunu düşünüyorum. İşin hikaye kısmına dönersek Liadrin ışığın rahiplerinde olan babasına soruyor ışığın ne olduğunu. Burada şu dikkatimi çekti ve hoşuma gitti. Babası böyle ezbere bir cevap ya da tabiri caizse propaganda cevabı yerine kendi inandığı şeyi anlatacak, kendi bakış açısına göre ışığın ne olduğunu. Işık kadar bağnazlığa, tek sesliliğe odaklı bir kozmik gücü kendi perspektifinden anlatacağını vurgulaması hoşuma gitti. That the light guides my steps and illuminates my path. In a world that is cruel and unforgiving. Evet, Liadrin'in babasının şu sözlerinden anlayabileceğimiz en azından benim anladığım şu. Kendisi ışığı agresif amaçlar ya da idealleri uğruna değil, aslında tam olması gerektiği gibi kendisini ve sevdiklerini savaştan ve ölümden, karanlıktan korumak için kullanıyormuş. Işığa inanmayanları yakmak veya baskılayıp zorla yanına katmak için değil yani. Nefretle değil, erdemli bir amaç için. Işığa huzur bulmak ve yolunu kaybetmemek için ihtiyaç duymuş. Ve burası bu olay meşhur Scourge saldırısı. Scourge'ün Arthas'ın komutası altında Sunwell'i ele geçirip Kel'Thuzad'ı bir lich olarak diriltmek için gerçekleştirdiği saldırı Warcraft tarihinin en karanlık, en iç yakan olaylarından birine sebep olmuştu. High Elf'ler korkunç bir kıyıma uğradılar ve bu yüzden de zaten yaşadıklarını unutmamak, hayatını kaybedenlere saygı göstermek için isimlerini Blood Elf yani kan elfine çevirdiler. Ayrıca bu Liadrin'in priest yani rahibi olduğu dönem, WoW'da rahiplerle paladinlerin en büyük farkı birinin büyü, birinin yakın dövüş odaklı ve daha agresif olmasının dışında aslında rahiplerin ışığa olduğu kadar karanlığa hatta dengeye de yatkın olmaları. Bu yüzden priest'in oyun içindeki versiyonlarının adı Holy, Shadow ve Discipline'dir zaten. Holy tamamen ışığı kullanarak müttefiklerini iyileştirir. Shadow hiçlikin karanlık gücünü kullanarak düşmanlarına saldırırken disiplin aslında iki gücü birlikte kullanmaya çalışanlardır. Paladinlerse tamamen ışığa bağlı ve üzgünüm çoğunlukla fanatizm tarafından tüketilmiş olanlardır ki birazdan bunun da bahsi geçecek. Son olaraksa şu detayı vereyim az önce unuttum. Liadrin ve babasının gözleri mavi. High Elf'ler çünkü. Bu detay sonrası için aklınızda olsun. When the light flows through me, when I am one with all that is sacred, I know that darkness can never prevail. Ya şu sahneyi gördüğümde tepkim tam olarak şu oldu. Üf yani. Warcraft'ta ne kadar çiçek böcek olduğuna ve Disneyleştiğine dair muhteşem bir örnek daha. Böğrüne Abomination zinciri girdi ve şu çığlık yani eğer kalbiniz varsa bu bayağı travmatik bir an. Ve babasını öldüren Abomination'ın karanlıktan, kan yüzünden
kızıl kızıl parlayan bir karanlıkta silüeti tam olarak seçilemeden ortaya çıkması tam bir korku filmi sahnesi ve daha sonrasında gözlerinde Liadrin'in dehşet dolu ve bir o kadar da çaresiz bakışları. Liadrin'e son kez bakarken gözlerindeki ışığın sönmesi ve daha önemlisi ışığa uzanamaması. Işığı kullanmaya çalışıyor ama olmuyor. Işık burada onu terk ediyor aslında ve ölmek üzereyken de umuda tutunamıyor aslında. Liadrin'i burada gösterirken ki kamera eylesini çok beğendim. Korkusunu ve çaresizliğini çok güzel yansıtmışlar ve arkasında onu da öldürüp tüketmek için bekleyen zombiler. Hatta bir tanesi yakalamak üzere şurada aslında. Fakat olmuyor. Liadrin babasına olan uzanmaya başaramıyor ve merhamet dolu rahibimiz çok sert bir şekilde kan kırmızısı bulutun içine çekilirken sahne değişime giriyor. Burada son sözlerine bakarsak ışıkla bir olunduğu zaman karanlığın galip gelemeyeceği vurgulanmış ancak ben tabii ki buna kişisel olarak katılmıyorum. Işık eğer kontrolden çıkarsa kolayca karanlığa dönüşür. Yapısı bu çünkü. Aynı şekilde karanlığa karşı karanlığın kullanılmasının en az ışık kadar önemli olduğunu daha önce şurada vurgulamıştım. Ancak eğer ışığın burada vurguladığı şey umut ise evet umut varsa karanlık mutlaka def edilir. Günümüze geldik. Lady Liadrin, Understanding kalıntıları arasında Forsaken yani Lordaeron halkının evine ziyarete gelmiş. Zaten hem Blood Elf'ler hem de Forsaken hoş çatısı altında arayabilmiyorsunuz. Lady Liadrin, Alonsus. walk with me. I've been told we have much to discuss. Sinematikte bize en fazla şey söyleyen kırılma anlarından biri. Liadrin küfün arasından yaklaşan elinde asasıyla gelen kambur erkek bir priesti görünce eli istemsizce kılıcına gidiyor. Ve buradaki ilk düşünce Liadrin'in bir undead gördüğü için kılıcına davranması gibi gözükse de aslında çok başarılı kurguladıkları için anlık geçişler ve zoom efektleri sayesinde Liadrin'in geçmişinden çok yakın birini andırmış olabileceğini anlıyoruz. Kimi acaba? Liadrin'i burada karşılayan undead yani ölü ise aslında hiç de boş biri değil. Alansuz Fall. Herhalde Warcraft'ta insanlık tarihinin en kutsal sayılması gereken, özellikle ışığa tapanlar için en kutsal sayılması gereken isimlerinden biri. Çünkü bir priestken İhsan Paladin Birliği'nin kurulmasını öneren, planlayan ve Paladin olacak ilk 5 kişiyi seçen kişi Alansuz Fall. Yani bir priest olmak kadar Paladin olmanın da ne demek olduğunu ve aslen bir priestken Paladin olmaya karar vermenden ne demek olduğunu çok yakından biliyor ve bu birazdan önemli olabilir. War is coming. The armies of the Void will strike soon, and we have reason to believe that it will be at Silvermoon. Evet, bu buluşma tabii ki Minnat Açılı sinematiğinde gördüğümüz savaştan önce gerçekleşmiş. Çünkü Veressa'nın görüsünün ardından Xal'ata'nın Silvermoon'a saldıracağı haberi ulaşınca Liadrin, Paladinlerin yanına Azeroth'un en güçlü priestlerini de katmak için Legion'dan beri priest topluluğunun başındaki Dede Alonso'ya gitmesi kadar normal bir şey yok. I need you to send word to the priests, so we can... Before you were a paladin, you were a priest once, yes? No, no, no. Light flow through me. Grant me your grace. Hear me. Please. Evet, burada yine bir anında Liadrin'in anılarına, o korkunç ana dönüyoruz ve Liadrin babasını iyileştirmeyi başaramıyor. Çünkü ışık yardım etmiyor. Ellerinde bir anına toplanan enerji aynı hızla sönüyor. Işık bu anda en çok ihtiyacı olan anda ne babasına ne de ona yardım etmiş. Ve Liadrin ışık ona en çok ihtiyacı olduğu anda yardım etmediği için bu katliamdan sonra yıllar boyunca izolasyona çekilip priestliği ve ışığı geride bırakarak sürekli undead öldürüyor dediğim gibi. Yakın dövüşçüye evriliyor ama bu sırada bir yandan da ışığa olan inancını tamamen kaybetmiş durumda. Hayal kırıklığı ve öfke dolu ve gözünü kan bürümüş şekilde sürekli undead öldürüyor. Yani bir intikam savaşçısına dönüşüyor aslında. Why would you ask that? Many of the paladins I anointed in life started as priests. Ağaçların arasında bu ikiliyi gözetleyen biri var ve zırhı özellikle de kafalığı oyundaki çok tehlikeli, çok ekstrem bir grubun zırhını andırıyor. Kim olabilir ki acaba? Trying to find meaning after the war they had just lost. Some sought retribution for all the suffering they had endured. Others tried to bury their pain beneath armor. But it was those who did not find peace in the light
Evet, beni şaşırtan bir şekilde ışığı, ancak daha doğrusu ışığı radikal şekilde kullananları, yani çoğunlukla paladinleri kötüleyen bir kısım. Şaşırdım dediğim gibi. Paladin Birliği ışığı maksimum güçte kullanılabilen savaşları oluşturabilmek için kuruldu aslında ve tabii ki insanlar orklara karşı ilk savaş kaybettikleri için büyük çoğu intikam hırsıyla doluydu. Yani ışığın intikam, yakma ve cezalandırma kısmına vurgu. When we are young, we are taught to revere the light. But when I turn to it, I see only fire. Ve Alonso'nun konuşmasının sonunda gösterilen bahsettiği grup aslında kanalda daha önce birkaç kez bahsettiğim, hatta anlattığım The Scarlet Crusade. Özetle Scourge'un Lord Around'u yok etmesi sonrasında nefret, intikam hırsı, fanatizmle devamlı manipüle edilen ve ışığın en gaddar, bağnaz takipçilerini bünyesinde toplayan insan topluluğu. Altını çiziyorum ama insan topluluğu. Çünkü bir yandan da ırkçı oldukları için sadece insanları katıyorlar yanlarına. We have a war to prepare for, Alonsus. And we will be fighting this war together, Liadrin. So I need you to ask yourself why the mere sight of me had you grasping your sword. I... Sinematiğin en çok beğendiğim anlarından biri. Alonsus boş adam değil tabi, o da fark etmiş Liader'in istemsiz hareketini ve haklı olarak soruyor ki yani bana kılıç doğrultacaksan niye sana yardım edeyim? Birbirimize tamamen koşulsuz şekilde güvenerek savaşmayacaksak niye buraya geldin diyor. Liader'in tam açıklayacakken We're just here for him, elf. evet, The Scarlet Crusade geldi. Amaçları da Alonso'su öldürmek ve bunun tek sebebi Undead olması. O kadar sapkınlar ki güya ışığa tapıyorlar ama insanlık tarihinde ışığa tapan en önemli isimlerden birini, belki de en önemlisini öldürmeye kalkacak kadar kendilerini kaybetmişler. Ama Liadrin'in Alonso'su yalnız bırakmak gibi bir niyeti yok. I'm sorry, Alonsus. I do not harbor the hate that they do. Evet, çok başarılı ve gayet epik bir dövüş sahnesi. Hem yakın dövüş hem de büyü kullanımı olarak detaylara çok dikkat etmişler. Bayıldım. Ve Alonso'nun da priest olarak güçlerini, düşmanlarını yakmak için kullanması çok hoş. Ve Liadrin'in şuradaki power up anı ulti açıyor aslında. Ve Liadrin Alonso'nun onu yanlış anladığını fark etti. Ve şimdi olayın iç yüzünü anlatacak. It's just echoes of when war came to Silvermoon. Liadrin ışıktan ümidini kesince az önce dediğim gibi yakın dövüşe dönmüş ve bir uçurumun kenarında kana dönmüş gökyüzünün altında en az gökyüzü kadar kızıl saçları dağılmış, sağanak yağmurdan sırılsıklam olmuş ve geriye bir zombi kalmıştı. Yalnızca bir. Evet, işte Liadrin'in Alonso'nun silüetini gördüğünde elinin istemsizce kılıcına gitme sebebi. İşte kalbini en çok yaralayan o an. O sağanak yağmurun altında priest cübbesi ve asasıyla sürünürcesine yürüyen, babasının yerini almış bir ceset. Bu çok The Walking Dead bir an. Çok hoşuma gitti, o yüzden bayıldım yani. Darkness can never prevail. Evet, bu ana çok uyan, çok basit ama etkili bir metot. Zombi saldırdıkça ve Liadrin karşılık verdikçe ekrana gelen flashback katları.
Dediğim gibi resmen The Walking Dead'ten fırlamış bir an. Belki de öyle bir dünyada başınıza gelebilecek en korkunç senaryo sevdiğiniz birinden kalanları öldürmek zorunda kalmaktır. Yani açıkçası çok ağır bir an. Gerçekten yani benim bir Warcraft sinematiğinde gördüm. En ağır anlardan biri yani. İşin sadece işte kan vesaire ya da parçalanması kastetmiyorum. Duygusal olarak çok korkunç bir an. Ve yani Liadrin'in ödemek zorunda kaldığı bedeli de muhteşem vermişler. Ve açıkçası yani şunu diyeyim. Biraz daha ilerlemeden hani ben The War Within'de şunu demiştim. Umarım Midnight'ta kozmik olaylara yoğunlaşmak için karakter odaklı hikayeleri kenara itmezler demiştim. Yani öyle olacak yani olmayacak gibi daha doğrusu. Gerçekten hala karakter odaklı hikayelere önem veriyorlar. Bu çok güzel bir sinematik yani. Hani basit gibi gözüken ama bir yandan da bizden şeylere çok güzel değinen duygusal anları da var. Yani Liadrin'i çok bilmiyorsanız bile bu sinematiği izlemeniz bile ona bir yakınlık duymanız için yeterli olur. Çok güzel olmuş. Ve yağmura karışan gözyaşları da çok güzel bir detay. Liadrin ışığın onu terk etmesi yüzünden kurtaramadığı babasını bir de kalıcı olarak bitirmek zorunda kaldı. Oh, Liadrin, I did not know. Bu geçiş anı yine çok güzel ve şu bilmiyordum. O kadar basit ama aynı zamanda o kadar etkili bir özür cümlesi ki. And yet you were right. I became a paladin for every reason you said. Loss, despair, retribution. But when the Sunwell, despite having endured terrible loss and destruction, was reborn in the glory of the light, so too was my faith and my hope. Evet, şimdi Liadrin'in aslında seçimlerimden pişman değilim tadındaki konuşmasını biraz daha açıp Priest'ten Paladin olmaya geçtiği yolu tekrar hatırlamak gerek. Tüm bu yaşadıklarından o uçurumun en kenarında yaşadığı kayıptan sonra Liadrin uçurumdan düşmüyor belki ama gözünü kan ve intikam hırsı bürüdüğü için kendini yıllar boyu sadece Undead öldürmeye adıyordu. Ve bu süreçte ışıktan tamamen kopuyor, inancını yitiriyor. Ardından şu videoda bahsettiğim süreçte Kael'thas halkına yeni bir güç kaynağı bulmak için Outland'e geçmesinin ardından yolunu kaybedip Kil'jaeden'in hizmetine girince bir Naaru olan Muru'yu yakalayıp halkına enerji kaynağı alması için Silvermoon'a göndermişti. Ve aralarında Lady Liadrin'in de olduğu priestler Muru'nun enerjisini emerek hayatta kalmışlardı. Ancak aslında ışığını emdikleri için Muru zaman içinde karanlığa yenilerek bir karanlık Naaru'ya dönüşmüştü. Muru'nun gücünü alan Lady Liadrin ve dadaşları da kendilerine Blood Knights yani kan şövalyeleri adını vererek kaybettikleri ışığı zorla bir Nahur'dan çekerek tekrar kullanmaya başlamışlar ve Paladin olmuşlardı. Liadrin uzun bir süre Paladinliğin doğru yolunun bu olduğuna inandırmıştı kendini. Hatta ki bu süreçte aslında hala travmasının etkisi altında olduğunu da unutmayın. Yani aslında evet Liadrin pozitif duygulardan ve sebeplerden çok Paladinliğin intikam tarafı yüzünden bir kan şövalyesi olmuştu. Tabii aslen Kael'thas'ın onları bu yola ittiğini unutmamak gerek asla. Fakat The Burning Crusade'in sonunda Kil'jaeden'i mağlup etmemizin ardından Our arrogance was unpardonable. We damned one of the most noble beings of all. We may never atone for this sin. Then fortunate it is that I have reclaimed the noble Naru's spark from where it fell. Where faith dwells, hope is never lost, young blood elf. Samwell'in Muru'nun özüyle temizlenmesinin ardından Blood Elf'ler için ve Liadrin için kendilerini affettirme şansı doğdu ve bunun en iyi yolu kuyuyu ne olursa olsun korumaktı. Kuyunun ışıkla yeniden doğması Liadrin'e ikinci bir şansın olduğunu, her zaman ikinci bir şans ve umudun olduğunu göstermiş ve inancını tazelemişti. Ancak her ne kadar ışığa tekrardan sıkı sıkıya bağlı olsa da kalbinde her zaman bir pişmanlık ve utancı da taşıyacaktı. I know that I am unworthy. I don't know if I deserve your help, but I know my people do. Liadrin'in geçmişini detaylandırmalarının ardından Midnight tanıtım sinematiği aslında tekrar değerlendirilmeye değer. En azından belli kısımları. Mesela burada Liadrin'in aslında neden utanarak dua ettiği yalvardığı netleşmiştir tahminen çoğu insan için. Çünkü vicdanı ağır. Peki aslında sinematiğin başında sürekli tekrarladığı sözler The light flows through me and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me and by its grace am I made one with all that is sacred. bu sözleri de aslında babasının mirası. And when the light
darkness can never prevail. Ve en çaresiz anındaki yakarışları da öyleydi. Light flow through me. Grant me your grace. Hear me. Please. Ve Liadrin tüm bunların ardından geçmişiyle yüzleşmeye hazır. So I will face the echoes that haunt me and fight for the sacred heart of Silvermoon, knowing that together, with the light by our side, darkness will never prevail. Evet, Liadrin her ne gelecekse gelsin, şehrinin, vatanının kalbini koruyacak. Halkı için ama aynı zamanda babasının anısı için. Geçmişiyle yüzleşmeye hazır ancak kesinlikle umut dolu. Sinematiğin başlarında Alonso'sla görüşmeye geldiğinde dertliydi aslında. Sinematiğin son anlarında Silvermoon'un balkonundan kıyıya, ufaktaki ışığa bakarken çok daha umutlu ve bu kapanış bana başka bir sinematiği anımsattı. Hem de çok. I am a soldier of Azeroth. Bize kendini, kendi seçimlerini, kendi karanlığını ama aynı zamanda ışığını anlattıktan sonra ufka bakan Alleria ve yine ufka bakan Liadrin. Ancak Alleria burada Azeroth'ta değildi. Her zaman olduğu gibi uzaydaydı ve aslında Argus'taydı ve ilkçiliğe bakıyordu aslında. Liadrin ise Azeroth'ta, güneşe, ufka bakıyor. Sinematiği ilk izlediğimde bunu hissetmiş, fark etmiştim ve çok hoşuma gitmişti. Paylaşmak istedim sadece. Bir başka detay aslında sinematik boyunca karanlığın, gölgenin kullanılma şekli oldu. Scarlet askerlerini öldürdükten sonra üzerine düşen gölge gibi Liadrin içliği de kullanıyor demiyorum tabi burada. Ancak üzerine düşen gölge kendi gölgesi aslında. Ve sinematiğin sonunda da üzerine büyük bir gölge düşüyor. Çevresi aydınlık olsa da. Çünkü her ne kadar Liadrin çok iyi kalpli biri olsa da ve çok ağır seçimler yapmak zorunda kalmış olsa da video sırasında bahsettiğim gibi geçmişinde ona ilk olan bazı günahları var ki kaç karakterde yoktur ki bu. Yani bu oyundaki her karakterde WoW'u bırakın hepimizde var. Önemli olan bunları kabullenip yola devam etmek. Pişkinliği kastetmiyorum ama burada yani ne var canım yaptıysam ne olmuş değil. Liadrin pişman ama pişmanlıkları tarafından boğulmak ya da tam tersi saygısız bir tavır takılmak yerine şu an yaptıklarıyla gelecekte yapacaklarıyla kendini bir gün mutlaka affedecek. Evet, Liadrin için hazırlanan bu karaktere saygı duruşu niteliğindeki emek kokan sinematiği umarım güzelce açıklayabilmiş ve fikirlerimi paylaşabilmişimdir. Lady Liadrin'in hikayesini anlatmak istiyordum milletten önce de fırsat olmamıştı. Bu sinematik iyi oldu aslında o açıdan. Umarım hoşunuza gitmiş ve bilmediğiniz şeyler varsa öğrenmişsinizdir. Dinlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.